Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık hamuru ile puf puf kabaran harika pişiler yapacağız. Bu yöntemle yaptığınız zaman pişileriniz çok güzel kabaracak, puf puf yumuşacık olacak. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle kasenin içerisine 3 su bardağı ılık su, 1 paket instant maya ve 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave edeceğim. Maya aktif hale gelene kadar karıştırıyorum. Hemen ardından ununu ekleyeceğim. Tarifim için 6 su bardağı un kullandım. Unu eklerken üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilave edeceğim. Bu arada unu lütfen kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Unun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebiliyor. Öncelikle spatula ile karıştıracağım. Ardından unun tamamını ilave ediyorum. Tarifim için 6 su bardağı un yeterli geldi. Bu arada kullandığım su bardağı ölçüsü her evde bulunan standart 200 mililitrelik su bardağıdır. Ve görmüş olduğunuz gibi üzerine bir kase dolusu çökelek peynir ilave ettim. Birkaç dal maydanoz, birkaç dal da dereotunu ince ince kıydım. Evet, tüm malzemeleri ekledim. Şimdi hamuru yoğurmaya başlıyorum. Burada en önemli detay pişi hamurunun çok yumuşak olmalı, ele yapışkan olmalı. İlerleyen dakikalarda sizlere yumuşaklığını ve kıvamını da yakından göstermiş olacağım. Hamur çok yumuşak diye tekrar un ilavesi yapmayalım. İçerisinde çökelek peyniri olduğu için dilediğiniz kadar un ekleseniz de hiçbir şekilde kıvam almayacak. Hamuru yoğururken avucun içerisinde sıkıyorum ve sürekli havalandırıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi ele yapışan çok yumuşak bir hamur elde edeceğim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Şimdi elimi temizledikten sonra hamurun üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Hafifçe toparlayacağım. Hamurun üzerini kapakla örtüp ortalama 40 dakika boyunca mayalamaya bırakıyorum. Mayalandırdığımız ortam ne kadar ılık olursa mayalanma süresi de o kadar kısa yenecek. Hamurun üzerini kapak ve bezle örtüyorum. Dilerseniz streçle de kapatabilirsiniz. Yaklaşık 40 dakika boyunca hamuru mayaladım. Çok güzel kabardı. Hamur 2 katına çıktı. Şimdi hamuru masanın üzerine alacağım. Hamuru bezelerken un kullanmıyoruz. Tahtayı bolca yağladıktan sonra hamuru masanın üzerine alıyorum. Şimdi hamuru toparladıktan sonra avucumun içerisinde bezeler haline getireceğim. Burada un veya kesme kartı kullanmanıza hiç gerek yok. Hamuru yağladığımız için kolaylıkla bezeleme işlemini tamamlamış olacaksınız. Eşit olacak şekilde parçalar haline getiriyorum. Toplamda 15 eşit parçaya bölüyorum. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra hemen şekillendirme işlemine geçeceğiz. Yine burada oklava veya merdane kullanmıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi hafif parmak uçlarımla esneterek bezeyi genişletiyorum.
Kesme tahtasının üzerini yağladım. Dilerseniz herhangi bir tepsiye de bu işlemi yapabilirsiniz. Ardından hazırladığım bezeleri kesme tahtasının üzerine alıyorum. Şekillendirdikten sonra hemen pişirme aşamasına geçeceğim. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hemen ocağın başına geçtim. Tavanın içerisine bol miktarda sıvı yağ ilave ettim. Yağ ısındıktan sonra hamurları kızartmaya başlıyorum. Ve şimdi buradaki en önemli detay, hiçbir şekilde başından ayrılmıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi sürekli çeviriyorum. Her tarafının eşit bir şekilde kızarabilmesi için. Hamur çok yumuşak ve çok güzel kabarmaya başladı. Bu yöntemle yaparsanız pişileriniz çok güzel kabaracak. İçerisinde hamurlanma olmayacak. Lezzet garantisi veriyorum. Sizler de gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım, sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ve sizlerin de gördüğü gibi hamur saniyeler içerisinde kabardı ve her tarafı eşit bir şekilde kızardı. Diğer hamurları kızartmaya devam ediyorum. Burada sizlere bir detaydan daha bahsetmek istiyorum. Pişileri tavadan aldığımız zaman ilk başta sert olabilir, hiç sorun değil. Servis tabağına üst üste aldığımız takdirde dakikalar içerisinde yumuşayacaktır. Tüm hamuru kızarttıktan sonra sıcak sıcak servis yapacağım. Bir de sizlere şöyle yumuşaklığını ve iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Evet, sizlerin de gördüğü gibi puf puf kabaran, yumuşacık, harika pişiler hazırladık. Evet, hazırladığım pişilerin iç dokusunda ise hamurlanma olmadı. Bu yöntemle yapmanızı tavsiye ediyorum. Denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.